Tüm dünyada Covid-19 aşı süreci devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkat çektiği bir konu var. Ben de bu konuda görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Aşılama sürecinde ilaç temin edemeyen yoksul ülkelerin pandemiyle savaşımızda bizi nasıl geriye düşürdüğünden bahsetmek istiyorum. Biraz geçmişe, 40 yıl önceye döndüğümüz zaman yeni bir virüsün ortaya çıkıp pandemiyi başlattığı benzer bir durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu pandemide hayat kurtaran ilaçlar geliştirildi. Ancak yoksul ülkelerin bu ilaçlara erişmesi 10 yıldan fazla zaman almıştı. 12 yıl önceye gelirsek yine bir virüs ortaya çıktı ve 2009 influenza pandemisi yaşandı yine. Hayat kurtaran aşılar ve ilaçlar geliştirildi. Ancak dünyadaki yoksul insanların ilaca ulaştığı tarihlerde salgın çoktan bitmişti. Ve gelelim içinde bulunduğumuz döneme. 2019 Aralık ayında yeni bir virüs ortaya çıktı ve yine bir pandemiyi ateşledi. Kısa bir süre içerisinde birden fazla etkili aşı geliştirildi. Bu süreçte tarihten dersimizi alıp çok daha paylaşımcı bir aşılama organizasyonu sağlamamız gerekiyor. Aşıların bizlere yani alım gücü olan ülkelere umut getirmesine rağmen yoksul ülkeler arasındaki eşitsizlik duvarında başka bir tuğla haline gelmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tüm hükümetlerin önce kendi sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılamaya öncelik vermek istemesi doğru. Ancak zengin ülkelerdeki daha genç, sağlıklı yetişkinlerin daha yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlılardan önce aşılanması doğru da değil. Çünkü düşük gelirli ülkelerin 2023'e kadar aşılanamayacağı göz önünde bulundurulduğunda pandeminin de sonunun yakın olduğunu söylemek çok da mümkün gözükmüyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yöndeki açıklamaları ile konuya dikkat çekmeye devam ediyor. Gelen son raporlara göre ise 10 ülke dünyadaki koronavirüs aşılarının %75'ini alırken 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmedi. Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde desem abartmış olmam diyebilirim. Bütün insanlığın yararına olacak işbirliğini gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Aşılama konusunda ortak bir küresel tavır olmalı. Aksi takdirde virüsün yayılması ve getirdiği ağır iktisadi maliyetlerin azaltılması ne derecede mümkün olabilir? Bu yönde ciddi çalışmalar da yapılmalı. Peki bu noktada biz yani Türkiye ne yapabilir? Yerli aşı gelişmelerini gerçekten de büyük bir heyecanla bekliyorum. Yerli aşımızı ürettiğimiz zaman her zamanki Türkiye yardımseverliğini göstereceğimizi umut ediyorum. Tüm dünyanın savaştığı bu pandemi zenginlik ve fakirlik gibi kavramların ötesine geçip birlik olma zamanı olduğunu hatırlayacağımız günler gelecektir. Sağlıkla kalın diyorum ve sadece kendimiz değil, aslında böyle zamanlarda bütün dünyanın sağlığının eş zamanlı olarak iyi gitmesi hepimizin adına iyi olacağını da görmek gerektiğini düşünüyorum. Görüşmek üzere.